Yıl 1744, Rus İmparatorluğu, devasa bir güçtü. Ancak sarayının taht odası buz gibiydi. Buraya, Rusya'nın gelecekteki çarı ile evlenmek üzere, önemsiz bir Prusya dükalığından 15 yaşında, adı Sophie olan küçük bir Alman prensesi geldi. O, ne Rus dilini konuşuyordu, ne de Ortodoks inancını biliyordu. Sadece siyasi bir piyondu. Ancak o, sadece kraliçe olmakla yetinmeyecekti. O, Büyük Katerina olacak, kocasını devirecek, ülkesini Avrupa'nın sınırlarına taşıyacak ve aydınlanmış despot unvanıyla tarihe geçecekti. Onun hikayesi, bir kadının hırsının, Batı felsefesinin ve Rusya'nın sınırsız gücünün nasıl birleştiğinin, ihanetinin, aydınlanmanın ve mutlak iktidarın destanıdır. Rusya'ya adım attıktan sonra adı, Ortodoks inancıyla birlikte Ekaterina Alekseyevna olarak değiştirildi. Ama asıl zorluk, evliliğinin kendisiydi. Nişanlısı, tahtın varisi Büyük Dük Peter. Kaba, çocuksu, Prusya hayranı ve zeka olarak Katerina'dan fersah fersah uzaktı. Evlilikleri, ne sevgi ne de saygı içeriyordu. Sadece bir hanedan görevinden ibaretti. Katerina, kendini bu soğuk sarayda yalnız buldu. Rus sarayının dedikoduları ve entrikaları arasında hayatta kalmak için iki şey yaptı. Birincisi, kılı kırk yaran bir titizlikle Rus dilini ve Ortodoks geleneklerini öğrendi. Rusya'dan daha Rus oldu. İkincisi, kütüphaneye sığındı. Burada, Voltaire, Diderot ve Montesquieu gibi Fransız aydınlanma filozoflarının eserlerini yuttu. Kendini siyasi bir kurban olmaktan kurtardı. Bir entelektüel ve siyasi vizyona sahip bir figür haline getirdi. O, tahta çıkmaya hazırlanmıyordu. O, Rusya'yı yönetmeye hazırlanıyordu. 1762'de İmparatoriçe Elizabeth öldü ve Peter, 3. Peter adıyla tahta çıktı. Ancak Peter'ın saltanatı tam bir felaketti. Rusya'yı yoran 7 yıl savaşlarından aniden çekildi. Prusya Kralı 2. Frederick ile barış yaptı. Bu, Rus ordusu için bir utançtı. Kiliseye ait toprakları sekülerleştirmeye çalıştı ve en önemlisi, muhafız alaylarını kendi Prusya hayranlığıyla kızdırdı. Rusya, bir felakete sürükleniyordu. Katerina, durumu görmezden gelemezdi. Ordu, Peter'ı istemiyordu. Kilise ona güvenmiyordu. Sadece birkaç hafta süren bir planla, Katerina, sevgilisi Grigori Orlov ve kardeşlerinin yardımıyla bir darbe düzenledi. 28 Haziran 1762, Katerina, Peter'ın sarayda yokluğunu fırsat bilerek St. Petersburg'a gitti. İzmailovski muhafız alayının karşısına askeri üniformasıyla çıktı. Elinde bir kılıç yerine kendi yazgısını tutuyordu. Muhafızlar ona anında biat etti. Kısa sürede tüm şehir onun arkasındaydı. Peter, direniş göstermeden tahtı bıraktı. Birkaç gün sonra 3. Peter, sarayında şüpheli koşullar altında öldü. Katerina, kocasının ölümüyle ilgili tüm sorumluluğu reddetse de, artık o, 2. Katerina, tüm Rusların imparatoriçesiydi. Katerina, bir gaspçı olarak tahta çıkmıştı. Meşruiyetini kanıtlamak için hemen aydınlanma fikirlerine yöneldi. Avrupa'nın entelektüel devleriyle, özellikle Voltaire ile mektuplaştı. Kendisini, halkının iyiliğini düşünen bir filozof kral olarak lanse etti. En büyük reform çabası, Rus hukukunu modernize etmeye çalıştığı nakaz yani talimat idi. İşkencenin yasaklanması, herkesin yasalar önünde eşit olması gibi fikirleri içeren bu belge, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Ancak pratikte, Katerina'nın eylemleri ideallerinin gerisinde kaldı. Pugaçev isyanı gibi büyük köylü isyanları, onun reformcu ruhunu köreltti. Köylülerin durumu iyileşmek yerine, imparatorluktaki serf sayısı ve serfliğin koşulları daha da kötüleşti. O, bir aydınlanmış despottu. Fikirleri Batı'ya aitti. Ama gücü tamamen Rus otokrasisine dayanıyordu. Katerina'nın saltanatı, Rusya'nın toprak genişlemesinin altın çağıydı. Ordunun desteğini kazanmak için fetihlere yöneldi. Rus-Türk savaşları sırasında ordusu ve donanması Osmanlı İmparatorluğu'na karşı büyük zaferler kazandı. En önemli kazanımı,
Kırım Yarımadası'nın ilhakı ve Karadeniz'e kalıcı bir erişim sağlamasıydı. Ayrıca, Polonya'nın paylaşılması ile Rusya, batı sınırlarında devasa topraklar edindi. Bu askeri zaferlerin ve toprak genişlemesinin arkasında, sadece Katerina'nın dehası değil, onun en büyük aşkı ve siyasi ortağı olan Grigori Potemkin vardı. Potemkin, ordunun modernizasyonunda ve Kırım'ın kolonizasyonunda Katerina'nın vazgeçilmez eli oldu. Katerina, kişisel hayatında birçok sevgili edinse de, Potemkin onun ruh ikizi, en güvendiği danışmanı ve imparatorluğun mimarıydı. Katerina, 34 yıl boyunca hüküm sürdü. Tahtta kaldığı sürece Rusya'nın nüfusu ve toprakları muazzam bir şekilde genişledi. Rusya, Avrupa'nın tartışmasız büyük gücü haline geldi. O, bir Alman olarak gelip, tüm Rus çarlarından daha çok Rusya'ya hizmet eden bir figür oldu. Ancak mirası karmaşıktır. Bir yanda modern hastaneler, okullar, sanat ve bilim. Diğer yanda ise milyonlarca köylünün ezildiği serfliğin derinleşmesi. 1796'da, kışlık sarayda geçirdiği felç sonucu vefat etti. Bugün St. Petersburg'da, onun görkemli binaları ve heykelleri, onun destanını fısıldamaya devam ediyor. Katerina, tutku, zeka ve mutlak gücün birleşimiydi. O, Rusya'nın kaderini değiştiren, aydınlanmanın ruhunu despotizmin çeliğiyle harmanlayan Büyük Katerina'ydı. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.